İstanbul, iki kıtaya yayılmış yaklaşık 15 milyon insanıyla dev bir metropol. Şehrin insanları sabah kalkar ve günlük keşmekeşe katılırlar. İşlerine, okullarına, eğlenmeye çıkarlar. Her gün onlarca tanımadıkları yüzle karşılaşırlar. Bazen sokakta, bazen bir parkta, bazen de toplu taşıma araçlarında. Sizi şehir içinde gitmek istediğiniz yere götüren o araçlarda. Belki siz onlarla iletişim kurmadığınızı düşünüyorsunuz ama onlar sizinle iletişim kurduklarından emin. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben de onlardan biriyim ve size kendimi tanıtmak istiyorum. Bu şehre ne zaman geldim, nasıl geldim, neler yaptım ve neler yapmaktayım. İstanbul'da yaşayan her insan EYT tariflerinin yazılı olduğu logoyu görmüştür. İşte ben o logoya hayat verenlerdenim. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin ilk T'siyim. Yani tramvay. İzin verirseniz size bu şehre geldiğim ilk zamanlardan bahsedeyim. ...1832'de New York'ta hayatıma başladım. Ardından da Paris'e geçtim. Bildiğiniz gibi dünyada elektrik 19. yüzyılın sonundan itibaren kullanılmaya başlandı. Bu yüzden o dönem en yakın dostlarım atlardı. Zira onların sayesinde hareket edebiliyordu. 1869'da Sultan Abdülaziz'in fermanıyla İstanbul'a çağrıldım ve aynı yıl deneme sürüşlerine başladım. Konstantin Karapano Efendi'nin İstanbul Tramvay Şirketi'ni kurmasının üzerinden 1,5 yıl geçmişti ki 31 Temmuz 1871'de Azapkapı Beşiktaş arasında ilk seferime çıktım. İstanbul'a yeni alışmaya başlamıştım ki ilk seferimin üzerinden bir ay geçmeden Karaköy'de Osmanlı tebaası bir Hırvat'la çarpıştım. Maalesef adam kurtulamadı. Elbette çok üzücü bir olaydı ama üstesinden gelip çalışmaya devam ettim. İstanbul sadece bugün değil 150 yıl önce de çok büyük bir şehirdi. Nüfusu neredeyse 800 bini buluyordu. Elbette tek bir atla insanların ihtiyaçlarını karşılayamazdım. Bu yüzden zamanla Eminönü, Aksaray, Topkapı, Yedikule, Ortaköy, Galata, Tepebaşı ve İstiklal Caddesi'ni de dolaşmaya başladım. İlk zamanlarda sizler ve atlar dışında bana vatman, biletçi ve önümden koşarak insanların zarar görmemesi için geldiğimi haber veren vardacılar eşlik ediyordu. Ama ardından tasarruf gerekçesiyle vardacılardan ayrılmak zorunda kaldım. Unutmadan söyleyeyim, eskiden şimdiki gibi duraklar yoktu. Herkes istediği yerde binip istediği yerde iniyordu. Bu da inanılmaz bir zaman kaybına neden oluyordu. Ardından 1880'de durak uygulamasına geçtik. Gel zaman git zaman 1912'de Balkan Harbi'nin başlamasıyla birlikte o güne dek yol aldığımız tüm atlar savaşa katıldı ve ben yaklaşık bir yıl depoda onların dönüşünü bekledim. Ve bir gün yeniden göreve çağrıldım. Bana yeni bir görüntü verip köprülerden, sokaklardan geçen rayların üzerine oturttular. Artık atlar yoktu. 25 Ocak 1914 tarihinde Galata Köprüsü'nün üzerinde ilk kez elektrikle çalıştım ve o gün bugündür de elektrikle çalışıyorum. Yıllar geçti, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı ve yerine bir cumhuriyet kuruldu. Ben hala çalışıyordum. Ara sıra romanlara bile konu oldum. Size Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarını da anlatmak isterim. Tabii kendi açımdan. O gün yani 29 Ekim 1933'te Atatürk'ün doğrudan verdiği emirle tüm filo olarak 320 tramvay sefere çıktık. Hepimiz birden hem çalışıyor hem de kutlamaları izliyorduk. 1936'da yeniden değişime uğradım ve daha çağdaş bir görünüme büründüm. 3 yıl sonra 1939'da ise yeni kurulan İETT'nin bünyesine katıldım ve kısaltmanın ilk T'si oldum. İstanbul Tramvay Şirketi, Dersaadet Tramvay Şirketi ve şimdi de İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri. İsmim hep İstanbul'la birlikte anıldı. Kendimi vazgeçilmez sanıyordum. Tıpkı İstanbul gibi ama yanılmışım. 1961 yılının başında İtalya'dan getirtilen troleybüsler benim yerimi almak için hazırlanıyordu. Üstelik kardeşim olduklarını iddia ederek. 12 Ağustos 1961'de veda sevgili yolcularım diyerek hüzünlü bir törenle Avrupa yakasına, 5 yıl sonra da Anadolu yakasına veda ettim.
ardından müzelerde geçen yaklaşık 25 yıl. Benim için karanlık dönem. Ve 29 Aralık 1990'da Taksim Tünel Hattı ve nostaljik tramvay adıyla geri döndüm. Artık nostaljiktim ama çalışıyordum. İnsanlar değişmiş, toplu taşımayı kullanan insan sayısı artmış, ancak ben aynı kalmıştım. Çok geçmeden 1992'de daha modern olarak Sirkeci Aksaray hattında da yol almaya başladım. Yıllar içinde bu hat bildiğiniz gibi Bağcılar'dan Kabataş'a kadar uzadı. Bunların dışında da Kadıköy Moda ve Topkapı Habibler hatları ile yolculuklarım uzadı. İstanbul'da görmediğim yer kalmasını istiyorum. Elbette bu çok zor. Hem her yere ben gideceksem diğer toplu taşıma araçları ne iş yapacak, öyle değil mi? Sonuçta günlük yaklaşık 500 bin kişiyi istedikleri yere götürüyor. Tabii gün boyu saatlerce çalışmamdan ötürü benim de ara sıra dinlenmem gerekiyor. Hem kazalardan da kaçınmak için yolculuklarıma titiz bir şekilde hazırlanmalıyım. Bunun için de dostlarım benden yardımlarını esirgemiyorlar. Sonuç olarak hazır olur olmaz hizmetinizdeyim. Kim bilir, belki Beyazıt'ta bir işiniz düşer. Eminönü sahilinde denize nazır oturmak istersiniz. İstiklal Caddesi'nde gezinmek ya da Moda'da turlamak. Ben bunları her gün yapıyorum. Belki yolculuğu birlikte yaparız. O vakit gelinceye dek hoşça kalın.